Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dolphin paneli kuramayanlar için tekrardan video çekmek istedim. Çünkü çok fazla soru geliyordu böyle. İlk olarak arkadaşlar Dolphin panel 3'e ayrılıyor. Bildiğimiz panel, hani yönettiğimiz panel ve sunucular, ardından da depolamamız. Bu depolamamız hani kaynak olarak düşünebilirsin. Tabii GILS'e kaydediyor kişilerin dosyalarını ama mesela Windows kuracak, direkt buradan alır ya da bir tane siteniz olur, oradan alır. Dolphin panelde bunları yönetirsiniz sunucularınıza. Bu şekilde çalışır. Yani hepsi ayrı çalıştığı için hepsi ayrı program olarak düşünebilirsiniz. Mesela bunu node olarak başlatacağım şimdi. İlk olarak birinci hata olarak token invalid hatasını göstereyim. Şimdi GILS kısmına geliyoruz. Evet, sunucumuz var burada ama çalışmıyor. Şimdi gördüğünüz gibi kopyalıyorum. Şöyle alayım. Aldım. Ardından GILS'imizin settings kısmına giriyorum. Buradaki server token'i değiştiriyorum ve kaydediyorum. Ardından bu dosyayı kaydediyorum. Edited dedi. Ardından tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bağlanacaktır. Arkadaşlar, ikinci hatamız ise sunucuya hiçbir şekilde bağlantı kuramaması. Bunun çözümü aslında basit. Eğer Dolphin panelle GILS'e aynı makineyi kurduysanız direkt lokal host olur sizin IP'niz. Değilse de panelin, hani Dolphin paneli kurduğunuz IP'yi yazıp, mesela şuraya, ben şimdi kendi bilgisayarını açtığım için localhost yazacağım. 2 nokta üst üste, ardından settings kısmındayken burada en sağdaki socket portunuzu söylersin. Bence 8080'miş. Bunu böyle şu şekilde kaydediyorum. Ardından tekrar çalıştırdığımda bağlanacaktır. Şimdi lokal serverda bunu açtık diyelim. Files kısmına mesela Windows XP atacağım. Ben direkt buna XP diyeyim. Evet, XP'yi sürükledim. Yeni bir işletim sistemi oluşturacağım şimdi. Mesela Windows Server bilmem ne filan isminde. Bunları boş geçeceğim. USBNG. Tabi siz burada Windows falan seçeceksiniz, Windows Server'sa falan. Ben burada 2 tane disk oluşturacağım. Arkadaşlar şimdi birinci XP ISO dedim. Source kısmında da HTTP localhost bunu yazdım işte. Tabi bu local storage server kullanıyorsanız bu şekilde olur. Hani başka bir sistem kullanıyorsunuz, onda değişir tabi. Arkadaşlar, birinci diskimize ISO'muzu tanıttık. İkinci diskimizde şimdi mesela buna dosyaları yazması için yapacağım. Disk.raw yapıyorum. Her zaman ikinci disklerde genelde forge type'a ne kullandıysanız onu yazarsınız. Raw kullandım. Ve depolamaya da 10.024 diyelim. Ne kadar ettiğini bilmiyorum ama o kadar işte ekliyorum. Tamam, bu kadar. Server'ımızı oluşturuyorum. Kendime veriyorum. Windows Server main port vermeyeceğim. 2 CPU 2048. Buradan oluşturuyorum. Evet, local storage kullandığımdan dolayı direkt running'e geçti. VNG'den bağlanacağım. Tabii arkadaşlar, hani bundan XP kurabilirsiniz tabii ki de ama bundan Windows Server falan kurarsınız. Ben şimdi video hızlıca bitsin diye XP kullanıyorum. XP'nin ISO'sunu. Tabii siz Windows Server'ın, Windows'un
planını kullanabilirsiniz. Şimdi ben buradan bunu geçiyorum. Bu kurulurken ben size en çok yaşanan hatayı göstereyim. Kemu indiriyoruz buradan. Açıklamadaki linklerde bulabilirsiniz. Linux için sudo apt get kemu kullanabilirsiniz. macOS için bunlar filan. Ben buradan Windows 64 biti seçeceğim. Buradan exe dosyasını indiriyorum. Ve açacağım. İngilizce olarak. Devam ettiriyorum. Şimdi ben bunların arasına bir tane daha klasör atacağım şimdi. Kemu. Şimdi bunun dosya konumunu yazıyorum. Install diyorum. Ardından Dolphin gizlisi'ne giriyorum. Burada settings JSON var. Buna giriyorum. Arkadaşlar şimdi aldığımız dosya uzantısını yapıştırıyorum. Ardından 2 tane slash koyuyorum. Bunlara da slash koyacağım. Ve sonuna exe yazıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Dolphin panel ile ilgili bir sorununuz olursa Dolphin support diye bir tane yer var. Burada new post diyerek local storage mı, panelde mi, guild'de mi, nerede ya da bilmiyorsanız outer'da diyebilirsiniz. Mesela panelde deneme diye bir problemim var. Buraya da fotoğrafını atarsınız. Şu şekilde bilmem ne yapamıyorum falan. Post diye atarsınız. Size bu şekilde yardımcı olabiliriz. Beni etiketleyebilirsiniz de burada. Dönüş yapamazsam falan. Ama arkadaşlar lütfen owner'ları etiketlemeyin. Yani sadece beni etiketleyin lütfen. DM'den vesaire yazmayın. Buradaki ticket'ı da kullanabiliriz ama pek yapmak istemiyorum. Hani bunun için zaten özel bir kanal var yani. Windows XP'miz galiba kuruldu. Evet arkadaşlar, Windows XP kurulmuş. Şimdi bir tane yeni TXT dosyası oluşturacağım. Giriyorum içine diyorum mesela. Dos. Neyse bu şekilde yazdım. Kaydediyorum. Şöyle bir tane dosya koydum. Tabii siz programların Chrome'u vesaire hepsini indirirsiniz. Ben şimdi kapatacağım. Dolphin Guilds'deki servers'ta XP makinemizin ismi olduğu için direkt buna giriyorum. Disk.raw olarak ayarlamıştık. Evet, kapandı. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı kopyalıyorum. Local storage'ımızdaki files'a yapıştırıyorum. Ardından işletim sistemleri kısmına girip yeni bir işletim sistemi oluşturuyorum. Arkadaşlar öncekine hazır bir imaj halini getirmek için kullandık. Bunu tabi silebilirsiniz. Ben şimdi silmeyeceğim. Windows XP geç admin ne filan üst VNG. Buradan siz Linux'u seçersiniz yine. Windows'u seçersiniz. Şimdi disk ismine disk.raw olarak ayarlamışız ama biz bunu değiştirelim. xp.raw diye bir sıra raw kullanacağım. Aynen. İşletim sistemimize ekledik. Buradan XP'mizi seçtik. Buradan Astas dedik. 2048. Evet. Tıklıyorum. Buradan bunu tıklıyorum. Buradan bunu yapıştırıyorum. Tabii benim şu an SSD'min geçirmesini bekliyor. Local storage kullandığımız için yani disklerinizin yazma hızını bekleyeceğiz şimdi. Evet, yapmış olduğumuz imaj dosyasını şimdi açıyor. Evet, gördüğünüz gibi administrator vesaire bunları da söyledi. Yani kullanıcılarınız size bir şey sormadan istediği işletim sistemine bu kısımdan mesela adam Ubuntu'ya geçmek istedi. Buradan tıkladı, install'a bastı ve bu şekilde Ubuntu'ya çok basit bir şekilde geçebilir. Windows XP istediği zaman geçebilir. Çünkü şifresi vesaire her şey burada yazılı.
hazır bir imaj dosyası da var. Gördüğünüz gibi TXT dosyamız falan da geldi. Tabi siz de burada Chrome'lar vesaire halledersiniz onları. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.